Arkadaşlarım, minnoşlarımıza mama verdim. Babamın şifası niyetine, sadaka niyetine minnoşları doyurdum. Şimdi biz gidiyoruz. Kamerayı açayım dedim arkadaşlarım. Açayım. Hayatta her şey bizim için. Her gün bizim için. İyi günde, kötü günde hepsi de bizim için. Şimdi babama gidiyoruz. Doktorla görüşeceğiz. Allah nasip ederse. Dönelim. Gidelim. Arkadaşlarım bugün babam entübe edileli ikinci gün. Biliyorsunuz hani videolarımdan Perşembe akşamı Perşembe acile götürdüm. Orada değerlerinin sadrasyon deniyor herhalde. Saturasyon işte o 97 dendi. Hani enteresan bir şekilde oksijeni çok iyi dediler. Genel tablosu iyi olduğu için 4 saatlik serumu da 2 saat sonra kestiler. Hani taburcu olabilirsiniz dediler ama acildeki doktor göğüs doktoru bir görsün. Hani yarın götürebilirseniz mutlaka göğüs doktoru bir görsün demişti ve cuma günü göğüs doktoruna götürmüştük. Hatırlarsanız arkadaşlarım göğüs doktoru da antibiyotiği değiştirmişti. Daha güçlü antibiyotikler verdi. Genel muayenesini, tahlillerini yaptı, baktı. İşte bizi eve gönderdi arkadaşlar. Cuma günü eve gönderdi. Cumartesi gününü geçirdik. Ama babamın hani hiç öksürüğü yoktu artık. Öksürüğü kesilmişti ve bu koa hastaları için iyi bir durum değilmiş. Ben bunu bilmiyordum. Hani o öksürüğün, balgamın çıkması çok daha iyiymiş akciğerleri tıkamaması adına. Ondan sonra pazar günü de zaten o talihsiz olayı yaşadık. Babam kendinden geçti böyle. Yani kollarımıza resmen gitti geldi diyebilirim. Sonra işte ambulans serüveni bilmem ne falan derken babamın yatışını yaptık biliyorsunuz. Biz doktorun yanına gittik. Doktor dedi ki bize hastanızın durumu iyi dedi. Birkaç gün yoğun bakımda tedavisi devam edecek dedi. Ondan sonra günden güne zaten tedaviye başladıktan sonra daha detaylı konuşuruz dedi. Biz babamı ziyarete çıktık arkadaşlarım. Çok yorgun, çok halsiz görünüyordu zaten. Abimle de dedim yani çok yorgun görünüyor abi dedim. Ben de öyle gördüm dedi. Bizi tanıdı. Baktı gözlerimizin içine. Ondan sonra yanından ayrıldık. Biz 2 saat sonra entübe edildiği haberi geldi. Yani e-nabızdan bakınca gerçekten akciğerleri çok kötü durumda babamın. Ama hani şükür 48 saat mi oluyor bugün Ali? Tabii. 48 saati geçiriyoruz. Bakalım babam güçlüdür diyorum. Dayanır, direnir diyorum. Bakalım bugün doktordan nasıl haberler alacağız. 72 saat, kritik 72 saati doldurmamız gerekiyor tabii. Yani ben hani ilk gün çok kötüydüm, dün çok kötüydüm. Hani bugün de çok kötüyüm ama yani elimizden duadan başka hiçbir şey gelmiyor arkadaşlarım. Dua, sabır, şükür yani başka hiçbir şey gelmiyor elimizden. Rabbim en güzelini bilir. Rabbim her şeyin en güzelini bilir. Bir kulu sıkıntıya sokmadan feraha çıkarmaz Rabbim. İnşallah feraha çıktığımız günü de görürüz. İnşallah güzel haberler alırız ama babamın bedeni çok yoruldu arkadaşlar. Çok yoruldu bedeni babam. Neyse bakalım. Rabbim güzel haberler almayı nasip eylesin hepimize. Annem bugün gelmek istemedi. Çok yoruldum kızım ben. Çok bunaldım dedi. Dün gittik. Ziyaretine gittik ama göremedik. Başka girmek isteyenler falan oldu işte öyle. Geç kaldık yani biraz. Bugün şimdi sen git yavrum dedi. Kafam beni bir o tarafa bir bu tarafa atıyor dedi. Annem de tansiyon hastası. İlacını falan verdim ama ya gidiyorum ama öyle gidiyorum yani. Şimdi annemi bıraksam olmuyor, babamı bıraksam olmuyor. Babamdan da haber almak istiyorum. Hani o hastane kapısında olduğumuzda hisseder bilir diyorum. Çünkü babam biliyorsun sen gelmiyor mu kızım diye çok arıyordu beni. Gideyim babamın yanına. Bakalım güzel haberler alalım inşallah. Ya bu süreçte böyle geçecek arkadaşlar. Yani geldik gideceğiz. Hep söylüyordum bunu. Hep söylüyorum da takdir Allah'ın ne yaşıyorsak bizim için hayırlı olanı yaşıyoruz. Hayırlı olanı yaşatıyor Rabbim. Takdir Allah'ın. Allah ne dediyse o olur. İnşallah babamızı sağlıkla evimize götürmek de nasip olur diyeyim.
Gidelim bakalım. Ya böyle kısa kısa çekeyim istedim. Bilmiyorum devamını getirebilir miyim ama hadi gidelim bakalım arkadaşlar. Gidelim, Rabbim güzel haberler almayı nasip eylesin. Dualarınız için de hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Biliyorum ki benim babam sizin de babanız oldu, dedeniz oldu, amcanız oldu. Kendinizden bir şeyler buldunuz babamda. O yüzden dualarınızı eksik etmediniz. Çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Rabbim bütün hastalarımıza şifalar nasip eylesin. İnanın yorumlarınız güç kuvvet oluyor bana. Bazı yorumları okurken gözyaşlarımı tutamadığım oluyor ama gerçekten güç kuvvet oluyor bana yorumlarınız. Çok teşekkür ederim yorumlarınız için, desteğiniz için. Babama göstermiş olduğunuz sevgi için. Pamuk gibi adamdı, yumuşacık. Saman alevi gibi sönerdi, böyle siniri parlardı. Ondan sonra da geçerdi, gülerdi. Hep gülerdi babam, biliyorsunuz. Son videolarımda da güldüğünü de gördük çok şükür. Öyle işte. Gidelim. Teşekkür etmek istedim her birinize. Babam için ettiğiniz bütün dualar için hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten Allah hiç kimseyi hastane kapılarında yalnız bırakmasın. Kimsesiz bırakmasın, sahipsiz bırakmasın. Hepimizin sahibi Allah. Rabbim hepimize sahip çıksın. Kötü günden uzak tutsun. Hepimizi güzel günden ayırmasın. Güzel arkadaşlarım, teşekkür etmek istedim. Gerçekten aile olduğumuzu gösterdiniz bana. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Babamın yanından ayrıldık. Şimdi köye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Annem tuz istedi. Onun tuzunu aldık. Köyümüze doğru gidelim bakalım. Ben şimdi karşınıza geldim. Peçetem hazır bir şekilde geldim. Babacığımla konuştum. Onu sevdim. Söylemek istediğim her şeyi söyledim. Babamın yanından çıktım. Görüş saatini bitirdim ve karşınıza geldim. Bugün bana ağlamak serbest. Ne kadar çok ağlıyorsun, ne kadar sulu gözlüsün demesin hiç kimse. Çünkü size anlatmam gereken çok önemli şeyler var. Arkadaşlar. Ağlamamaya çalışacağım ama ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Şimdi güzel arkadaşlarım. Lafa nereden başlayayım, nereden konuya gireyim bilmiyorum ama babamın bedeni çok yoruldu dedim size. Çok yoruldu babam artık dedim. Çünkü babam aylardır kanserle mücadele ediyordu arkadaşlarım. Bunu bilmiyordunuz, size söyleyemedim, söylemek istemedim. Çünkü size söylediğim an burası çok kötü bir mecra. Çok güzel ama çok kötü bir mecra. Size söylediğim zaman duygu sömürüsü yapıyor diyenler, para için onu yapıyor, bunu yapıyor diyenler, hadi onlar bir kenara. En çok da babamı korumak için bunu ben sizlere söyleyemedim arkadaşlarım. Bizim insanımız patavatsız. Benim bile tahmin edemediğim ne insanlar izliyor beni. Ne insanlar izliyor. İyi bakarak izleyen de çok, kötü bakarak izleyen de çok. Allah kötülüklerini başlarına versin. Babamın kanser olduğunu ben sizlere buradan söyleseydim, babama gelirlerdi, kanser olmuşsun sen derlerdi. Bizim insanımız patavatsız. Ben babamı korumak zorundaydım. Söyleyemedim. Hatta ben köye ev yapacağım videosunu çektiğim zaman babamın kanser olduğunu öğrenmiştim ve benden istediği şeyi yapmam gerekiyor diye çok çaresiz kalmıştım. Size demiştim, bana destek olur musunuz? Ben babamın son isteğini yerine getirmek istiyorum diye. Köye ev yapmak istiyorum diye anlatmıştım ama babam kanser, kısıtlı zamanım var diyememiştim. O zaman da birçok insan beni çok yaraladı. Çok beni dilenci durumuna düşürdüler. Dilenci dediler, onu dediler, bunu dediler. Her şeyi söylediler. Allah kendileri gibi insanlara denk getirsin. Allah benim hesabımı sorsun. Bana döktürdükleri gözyaşının hesabını o kötü niyetli, kötü dilli insanlara sorsun. Ben o zaman video çektim. Hatta babamın 8, annemin 2 çocuğu var diye başlık attım. Söyledim işte, anlattım, biliyorsunuz o zamanı. Yani ben babamın sonucunu aldığım zaman içinde bulunduğum çaresizlikten dolayı bana destek olur musunuz demiştim. Çok iyi biliyorsunuz arkadaşlarım. Annem geldi. Ondan sonra
Ben babamı ilk doktora götürdüğüm zaman Yasemin Hoca'ya götürmüştüm arkadaşlar, Samsun'a. Yasemin Hoca'ya götürdüm. Yasemin Hoca hani kanser de olabilir, verem de olabilir, enfeksiyon da olabilir dedi. Önce bir verem bakalım dedi. Verem sonucu negatif geldi. Sonra bizi göğüs doktoruna yönlendirdi. Göğüs profesörüne yönlendirdi. Göğüs profesörüne gittik. Göğüs profesörü antibiyotik, çapraz antibiyotik tedavisi başladı. 2 aydan bir şey kaybetmeyiz. Çünkü o akciğerde, yemek borusunun olduğu yerde parlak parlak alanlar görülüyordu. Anne, ne yapıyor? Azıcık dur. Kömür bıçağına bir soruyor. Ali'ye götür de Ali orada halleder. Azıcık bir dakika dur. Kapatacağım. Yardım edeyim mi? Sonra Oğuz Hoca 2 aydan bir şey kaybetmeyiz. 2 ay sonra tekrardan bir PET çekinsin dedi. Aynı zamanda da antibiyotik tedavisini yapalım dedi. Bakalım aradaki farkı kıyaslayalım dedi. O zaman dedi bu işte akciğere girip parça alırız dedi arkadaşlar. Bize de parlak parlak alanları gösterdi. Ve o 2 ay ne zamandı biliyor musunuz? Temmuz, Mayıs gibi. O 2 ay gelmeden babamın kusmaları başladı arkadaşlar. Yediklerini çıkarmaları başladı biliyorsunuz. Ne yese çıkarıyordu. Yiyemiyordu, içemiyordu. Su içse sabaha kadar öksürüyordu. Yediği yemekler öksürükle geri geliyordu. Ondan sonra babamı tedavi ettirmenin peşine, ne olduğunu anlamanın peşine çok düştüm. Eskiden beri izleyen arkadaşlarım bilir hangi süreçlerden geçtiğimizi. Ondan sonra babamın peşinde koştururken palyatifti, şuydu buydu derken Oğuz Hoca'ya PET sonucunu götürmeye gittim. PET sonucunda Oğuz Hoca dedi ki hastaneye yatışını yapalım ve EBUS yapalım dedi. Akciğerinden parça alalım. Adını koyalım dedi arkadaşlar. Sonra biz fakülteye yatışımızı yaptık. Ama EBUS işte parça alınacağı zaman babamın taşikardisi oluştu. Kalbi dayanmadı. Sonrasında bir gün sonrasında doktor bana dedi ki babanda 2 farklı bölgede kanser var. Hem akciğer kanseri hem yemek borusu kanseri dedi. Yemek borusundan dolayı gastroenteroloji endoskopi yapacaktı. Akciğerden dolayı da Oğuz Hoca tekrardan EBUS'u deneyecekti. Ama babamın da kalbi buna dayanmıyordu. Riskli de bir durumdu ve Yasemin Hoca bize şey dedi. Ben babamı ilk böyle Mart ayında götürdüğüm zaman dedi ki eğer kanser gelirse sonuç, kanser tanısı alırsa ben bu hastada kemoterapi de düşünemem, cerrahi de düşünemem yaşından dolayı demişti. Sonra Oğuz Hoca bana 2 farklı bölgede kanser var deyince, adını koyalım deyince ben de dedim ki hocam dedim tedavi şansımızın olmadığını söylemişti Yasemin Hoca dedim. Yani adını koyduktan sonra, tedavi olamadıktan sonra, bir şey yapamadıktan sonra babama bu eziyeti yaşatmaya gerek var mı dedim. Yani tedavi sürecine giremeyeceğiz, narkozlar alacak, hastanelerde beslenemiyor, damardan besleniyor. Görüştüm, danıştım. Oğuz Hoca da o zaman hani taburcu olmak istiyorsanız taburcu edebiliriz sizi dedi. Ve ben anneme, kardeşlerime, herkese danışarak yaptıralım mı, EBUS'u yaptıralım mı yoksa taburcu mu olalım kısmını sorarak bütün kardeşler ve annem olarak taburcu olmayı düşündük arkadaşlarım. Ondan sonra bir numara arıyor benim. Bakayım. Arkadaşlarım, size anlatacaklarım yarım kaldı. Gelen telefon her şeyi bitirdi. O gelen telefon, biri arıyor bakayım dediğim telefon babamın acı haberini vermek için hastaneden arayanlardı. Arkadaşlar, bugün 4. günmüş, ben 5. gün diye düşünmüştüm. Yarım kalan laflarımı anlatayım size. Yarım kalan cümlelerimi anlatayım size. Babamla ben konuştum, karşınıza geldim demiştim. Ama onun öncesinde hastaneden taburcu olmaya karar verdik dedim ve telefonla bölündü günlerimiz, hayatımız yarım kaldı işte. Doktor bize 2 farklı bölgede kanser var deyince biz
kardeşlerimle, annemle beraber taburcu olmaya karar verdik. Çünkü kemoterapi, onkoloji sürecine girmek istemedik. Eğer onkoloji sürecine girseydik babam 5 ay değil, belki de 2 ay, 3 ay yaşayacaktı. Babam için yapabileceğimiz en güzel şey kalan ömrünü konforlu bir yaşamasını sağlamaktı arkadaşlar. Kalan ömründe konforlu bir hayat ona sağlamaktı. Hani ağrılarını dindirmek, memnun etmek, mutlu etmek, beslenmesini sağlamaktı. Ondan sonra pek açılması için ileri geri koşturmacalarımız başladı. Biliyorsunuz Bafra'da özel hastanede pek açtırdık babama. Beslenmesini öyle sağladık. Ondan sonra arkadaşlarım getirdik evimize. O süreç öyle geçti. Çok korkuyordum. Çok korkuyordum babam Bafra'dayken. Ben Bafra'dayken babama bir şey olur diye çok korkuyordum arkadaşlar. Hep elim yüreğimdeydi. O böyle ağlamalarım, modum yok demelerim hep babamda aklımın kalmasından kaynaklanıyordu. Ondan sonra işte gittik geldik, sonraki süreçleri biliyorsunuz yani arkadaşlar. Babam hiç ağzından beslenemedi. Sondalıydı, mideden besleniyordu. Annem ona çiçek gibi baktı. Allah bin kere razı olsun. Babamla konuştum dedim bunu size anlatayım. Biz işte videonun diyorum ya babama gittim geldim diye. 4 gün öncesi vefat ettiği gün, kaybettiğimiz gün. Doktor bize dedi ki Mustafa amcayı kaybedeceğiz. Konuştu. Kaybedeceğiz dedi. Sonra ben görüşe çıktım. Ben babamla vedalaştım arkadaşlar. Ben babamla vedalaştım. Dedim ki ona, baba dedim sen annemi bana emanet ettin. Sen annemi bana emanet ettin. Gözün arkada kalmasın baba dedim. Ben ona çiçek gibi bakarım dedim. Sen annemi hiç düşünme baba dedim. Ondan sonra ben senden razıydım. Rabbim de senden razı olsun baba dedim. Ben seni çok seviyorum dedim. Gözün hiç arkada kalmasın düşünme dedim. Emanetin bende dedim. Ben senden razıydım. Rabbim de razı olsun. Rabbim inşallah cennetinde buluşmayı nasip eder baba bize dedim. Sen beni hiç incitmedin. Rabbim de seni incitmesin baba dedim. Konuştum onunla. Konuştum. Ben seni çok seviyorum baba dedim. Hiç düşünme dedim. Hiç gözün arkada kalmasın. Hiç annemi düşünme dedim. Gözün de arkada kalmasın. Gözün de açık kalmasın dedim arkadaşlar. Babamla vedalaştım ben doktor öyle söylediği için. Geldi emanet yanıma. Ondan sonra çıktım yanından. Çok bir zaman geçmedi. 2-3 saat sonrasında telefon geldi, işte sizin karşınızda geldi o acı telefon. Aradılar. Kapattım telefonu, dedim Ali dedim bu 452'li ordu kodu. Dedim babamın acı haberini verecekler. Dur dedi, sakin ol dedi, bir arayalım dedi. Aradık. Ondan sonra Ordu'nun İl Özel Hastanesi Umut Hastane deyince dedim babam gitti. Babam bize veda etti. Benim babam hep tamam kızım derdi bana, ben ona bir şey söylediğimde. Tamam kızım derdi. Bana son tamamı böyle oldu. Babam beni duydu. Babam beni duydu, sözlerimi duydu. Aradan 2-2,5 saat sonra babamın acı haberi geldi arkadaşlar. Yani takdir Allah'ın. Babamla alakalı hiç keşkem yok. Evimi de gördü. İçine de girdi, gezdi. Çok şükür Allah nasip etti babama göstermeyi. Eğer yapamasaydım kendimi yerdim. Derdim keşke yapsaydım, yapabilseydim. Keşke bitirebilseydim falan derdim böyle, ama en azından başlamış olduğumuzu gördü arkadaşlarım, içine girdi, ustaların yanına gitti. Ustalarla sohbet etti. Hastaneden getirirken oturtturduk, evin içine oturdu. O kadar misafirim olabildi babam. Çok üzgünüm. Ama takdir Allah'ın. Ben gerçekten çok şanslıydım. Gerçekten Rabbim
83 yaşına kadar babamı görmeyi nasip etti. Ona hizmet etmeyi nasip etti. Dualarını almayı nasip etti. İnşallah razı gitmiştir baba. İnşallah bizden razı gitmiştir. Biz ondan razıydık. Rabbim mekanı cennet eylesin. Keşke daha fazlasını yapabilseydim diyorum. Keşke elimden daha fazlası gelseydi. Keşke orduda oturan biri olsaydım da çok daha fazla hizmetini yapsaydım. Ne söyleyeyim, takdir Allah'ın, takdir Rabbimin. Hiç böyle ben ağlayarak konuşmak istemedim. Yani arkadaşlarım, hep aklım babamdaydı. Çok korkuyordum Bafra'dayken haberi gelirse ne yaparım diye. Biliyorduk, bekliyorduk bugünü. Sadece gününü bilmiyorduk ama böyle bir şey yaşayacağımız hepimiz için geçerli. Hepimiz için. Bizim başımıza ne geleceğini bilmiyoruz ki. Hiçbir şeyin garantisi yok. Rabbim iyilikten, güzellikten ayırmasın hiçbirimizi güzel arkadaşlarım. Kötülük, kötülük, kötülük. Kötülükleri atalım bir kenara. Gerçekten böyle benim babam pamuk gibiydi. Gülmesi yeterdi, kahkahası yeterdi babamın. Onun için yapabileceğim her şeyi yapmaya çalıştım. Çok seviyordum babamı. O da beni çok severdi. Annem kaldı geride. İnşallah anneme de güzel güzel bakmak nasip olur. Elinden tutmak nasip olur. İnşallah uzun yıllar onunla da yaşamak nasip olur. Rabbim genç acısı vermesin. Çok zor söylemek ama Rabbim genç acısı vermesin arkadaşlarım. Ben size babamın çok hasta olduğunu söyleyemedim. Söyleyemedim. Dilenci yapıyorlar. Öyle diyorlar. Duygu sömürüsü diyorlar. Böyle diyorlar. Kırıyorlar, incitiyorlar. Ne olursunuz bakın, ne olursunuz. Burada izlediğiniz insanların neler yaşadığını bilmiyorsunuz. Dilinizde zehir dökmeyin. Yaralı yürekleri daha da yaralamayın. Allah aşkına yapmayın. Yapmayın arkadaşlarım. Gerçekten yapmayın. Ben babamın hani böyle hastalığını öğrendiğim zaman işte o hastanelerde koşturmalarımız, onlar bunlar, çok kırıcı laflar, çok kırıcı sözler, hiç gerek yok. Her yaptığımızın hesabını vereceğiz. Ağzımızdan çıkan her bir kelimenin hesabını vereceğiz. Yazıyorlar, çiziyorlar. Herkes kendi defterini dolduruyor arkadaşlarım. Çok sevdiniz babamı. Çok teşekkür ederim. Gül yüzlü babam. Rabbim mekanı cennet eylesin. Arkasından hayır duaları edebilen evlatlar nasip eylesin. Evlatlar olmayı nasip eylesin bizlere. Yani bir anne babanın arkasında bırakacağı en kıymetli şey hayırlı bir evlattır herhalde. Vatana, millete, insanlara, sevdiklerine, çevresine hayırlı olan bir insandır herhalde. İnşallah biz de babamın hayır defterini kapatmayız. İnşallah yattığı yerde incitmeyiz. Rabbim günahlarını ve günahlarımızı affeylesin. Bütün ölmüşlerimizin mekanını cennet eylesin. Çekiyorum ben size. Elimden geldiğince çekiyorum. Lütfen kırmayın, incitmeyin beni. Ben hatıra olarak bakın iyi ki ben YouTube'a girmişim. O kadar çok anımız var, o kadar çok hatıramız var ki. İyi ki girmişim YouTube'a. İyi ki güzel insanlara denk gelmişim. Dünyanın dört bir yanından babama dualar edildi. Babama salavatlar gönderildi. Yasin-i Şerifler gönderildi. Kelime-i Tevhidler gönderildi. Allah razı olsun. Duasına katan herkesten Allah razı olsun. Rabbim razı olsun. Rabbim en gecinden versin. Sevdiklerimizin acısını en gecinden versin. İyi ki de hastaneye götürdük. Doktor dedi getirmeseydiniz ölürdü dedi. İyi ki de götürdük. İyi ki de entübe edildi. Acı çekmedi gözümüzün önünde. İnşallah ruhu da bedeni de can teslim ederken acı çekmemiştir. Ben babamla konuşurken babam can çekiyormuş ama beni duydu babam. Duydu, söyledim, ben ona söylemek istediğim her şeyi söyledim. Çok sevdiğimi söyledim, ondan razı olduğumu söyledim. Rabbime emanet ettim onu. Rabbime emanetsin baba, inşallah cennette buluşmak nasip olur dedim. Ben senden razıydım, Rabbim de senden razı olsun dedim. Kırdığım, üzdüğüm, acısını tazelediğim arkadaşlarım kusuruma bakmayın. Ama acı, gerçekten çok acı biliyorsunuz. Çok hasta, kaybedeceksiniz biliyorsunuz ama insan alışamıyor. İnsan yakıştıramıyor. Ben babama ne ağıtlar yaktım. Ben hiç kendimi öyle bilmezdim. Ne diller döktüm ben babama.
ne diller döktüm. Rabbim mekanı cennet eylesin. Dualarınızda hiçbir zaman unutmayın babamı, olur mu? Sanki sizin de babanızmış, akrabanızmış gibi dualarınıza katın. Ben sizin ölmüşlerinizi dualarıma katıyorum. Siz de benim babamı dualarınıza katın güzel arkadaşlarım. Sizi bilgilendirmek için bu videoyu çekiyorum. Videolarımın devamı ne zaman gelir bilmiyorum. Çekmiş olduklarımı ekleyeceğim. Cenaze gününü de ekleyeceğim. Ondan sonra da artık bitireceğim videoyu. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın güzel arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Arkadaşlarım, bu anı sizle paylaşacağım. Babam sizin de babanız oldu. Sizin de dedeniz oldu. Çok sevdiniz babamı. Dualar ettiniz. Hazırlandık son yolculuğuna. Hazırlandık. Abimler almaya gitti. Bu karda kıyamette babamı rahat ettireceğiz. Son kez rahat ettireceğiz. Son görevimizi yapacağız babama. Ben bunu çekiyorum ama paylaşır mıyım bilmiyorum. Yaşamayan bilmiyormuş, çok ağırmış. Çok zormuş. Gerçekten çok zormuş. Hiç kıyamıyordum babama. Hiç kıyamıyordum. O da bana kıyamazdı. Rabbim onu incitmesin. Dualarınızda unutmayın babamı. Her günümüzü paylaştık. Her şeyimizi paylaştık. Bunu da paylaşayım sizle. Siz de şahit olun, görün. Babamın son yolculuğuna şahit olun siz de. Üzdüğüm arkadaşlarım varsa kusura bakmasın. Acısını tazelediğim. Ama hayat bu kadar işte, dünya bu. Dünya bu. Bu kadar işte. Hepimizin sonu bu. Rabbim incitmesin. Rabbim rahmet eylesin babama. Ve bütün ölmüşlerimize. Hazırladık böyle buraları. Biz hastaneden gelene kadar buralar hazırlanmıştı. Babam yedirmeyi içirmeyi çok severdi. Çay demle kızım derdi hemen. Çay son kez demlenecek misafirlerine. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Tarifi yok. Ama elden bir şey gelmiyor. Böyle uğurlayacakmışız babamı. Böyle kar altında. Rabbim rahmet eylesin. Hepsine. Hepsine. Rabbim incitmesin. Rabbim incitmesin babamı. Bugün 5. gün arkadaşlarım babamı kaybedeli. 5 gün sonrasında kamerayı elime aldım, açtım. Arkadaşlarım geldi, Emine, Neslihan, Sebahat. Babamın cenazesinde Emine Bafra'da değildi. Nasip olmadı. Bugün ziyaretimize geldiler. Bugün her yerdeki karlar eridi. Şimdi Emineler giderken biz de annemle beraber babamı ziyarete gideceğiz. Gitti Pamuk babam. Rabbim mekanı cennet eylesin. Bugün 5. gün. Defnedeli 5. gün. Bugün hadi gidelim bakalım. Pamuk babama dualarınızda yer verin. Sesim kısık diye arayan arkadaşlara da dönmüyorum. Azıcık düzelsin sesim, döneceğim. Size anlatacaklarım da yarım kalmıştı. Onu da tamamlayacağım. Geldik. Emineciğim getirdi sağ olsun babamın üstüne. Hadi gidelim. Allah razı olsun. Kötü günümüzde yanımızda olan herkesten Allah razı olsun. Allah onların da ölmüşlerine rahmet etsin. İnsan en çok da böyle günde görüyormuş eşini, dostunu, arkadaşını. Çok kötü gününde görüyormuş eşini, dostunu, arkadaşını. Babama götüreyim sizi. Çekeyim babamı. Göstereyim size arkadaşlarım. Ben bunları çekiyorum diye bana laf eden olursa Allah onları kötü kalpleriyle sınasın. Geldim babama. Üstündeki örtüsü kalkmış.
kar altındaydı babam. Babam ben geldim. Hoş geldin kızım demedi bana. Dedi mi? Dedi duymadım. Baba ben geldim. Rabbim mekanı cennet eylesin. Rabbim nur bahçesi eylesin. Selam ver. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben süsledim baban. Canım babam, dualarınızda yer verin diye çekiyorum. Unutmayın babamı diye çekiyorum. Kimin duası kabul olur bilinmez. Rahmet isteyin, rahmet dileyin bütün ölmüşlerinizle beraber babama. Rabbim mekanı cennet eylesin. Rabbim cennetinde buluşmayı nasip eylesin. Bizi şimdi görseydi nasıl gülerdi. Gördü. Nasıl gülerdi. Ayağımızın sesini duydu. Canım babam. Allah emrettiyse, izin verdiyse gördü bizi. Takdir Allah'ım. Çok şanslıydım. Ben 83 yaşına kadar gördüm babamı. En büyük tesellim gördüm. Doyamadım ama doydum. Nice insanlar var. Nice insanlar var babasına doyamayan. Küçücük yaşta kaybeden. Bir lokma yemek veremeyen nice insanlar var. Ben şimdi babama dua edeyim. Ondan sonra gideyim.